Merhaba değerli arkadaşlarım. Bir Top 11 videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar inşallah güzel bir sezon geçiriyorsunuzdur diyelim. Hepinizi saygı ve sevgiyle ailemizin kanalından selamlıyorum. Arkadaşlar tabii bana gene sorular gelmeye başladı. Bu transferlerle ilgili sezon sonu yaklaştıkça sezon sonundaki transfer politikası ile alakalı çok sayıda sorular geliyor. Antrenman programlarıyla alakalı da sorular geliyor ama onunla ilgili zaten ailemizin kanalında transfer ve antrenmanla ilgili videolar var. Bunlara bakarsanız oradan fikir elde edeceğinizi düşünüyorum değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sözü çok uzatmayayım. Hemen konuya geçmek istiyorum. Arkadaşlar bugünkü konum ne sezon öncesi kadro planlaması ne de sezon sonundaki kadro planlaması. Yani real futbolda hepimiz futbolu biliyoruz zaten. Real futbolda bir şey vardır biliyorsunuz. Bir Ocak ayı transfer dönemi denir. İşte ara transfer dönemi denir. Ne yapar burada takımlar? İşte o döneme kadar memnun olmadığı, verim alamadığı bazı oyuncularla yol ayırır. Yeni oyuncularla kadrosunu güçlenip ikinci kısma veya ikinci döneme daha kuvvetli bir şekilde, iddialı bir şekilde devam etmek ister. Şimdi ben de tam da bunu anlatmak istiyorum. Özellikle yeni başlayan kardeşlerimize. Şimdi bizim tabii futbol gibi bir ara bir dönemimiz yok. Yani 2-3 günlük boşluğumuz yok. Ama nedir bizim ara dönemimiz? İkinci haftanın son 2 günü veya üçüncü haftanın 2 ve 3 günü yani 3-4 günlük dönem bizim aslında oyuncularımızı değerlendirebileceğimiz, o zamana kadar yaptıkları performanslarından fikir elde edebileceğimiz dönemlerdir. Dolayısıyla ikinci haftanın sonu veya üçüncü haftanın başı dediğimiz o 3-4 günlük dönem oyuncularımızın kendini belli ettiği dönemlerdir. Eğer sezon başında zaten herkes ne yapıyor? Bir kadro planlaması yapıyor. Bir analiz yapıyor. Bu analiz yönünde, kadro planlaması yönünde devam ediyor ve oyuncu transfer edebiliyor kadrosuna. Ama arkadaşlar kadroda olan oyuncuların formunu, size vermiş olduğu katkıyı değerlendirmek için en az bir hafta veya 1,5 hafta süreyle o oyuncunun takımınızda olması, oynaması gerekmekte. Örnek veriyorum arkadaşlar. Tamamen doğaçlama örnek veriyorum. Mesela şöyle bir oyuncum var. Bu oyuncum DMC bir oyuncusu. DC'de oynuyor ama DMC'de ağırlıkla kullandığım bir oyuncu. İstatistiğine baktığım zaman her oyuncunun zaten istatistik bölümü var. Şimdi hemen şuradan baktığım zaman değerli arkadaşlar ne görüyorum? Son 5 maçtaki form durumunu görüyorum. Bu oyuncum 8-9, 1-2 maçta kupada 7'ye düşmüş, Şampiyonlar Ligi'nde 7'ye düşmüş gibi vesaire. 7 ile 9 arasında 10 tabii çok iyi ama bir oyuncu devamlı 10 performansını vermez. Ama 7 ve 9 arasındaki form durumu benim için yeterli olabilecektir. Bu oyuncu bana demek ki katkı veriyor demektir arkadaşlar. Mevkiine göre gol asist oranları da benim için kıymetlidir değerli arkadaşlar. Ama mevkisine göre bunu tekrar söylemek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, örnek bir başka futbolcumuza daha bakalım. Bunu da defanstan seçelim. Hemen istatistiklere geçiyoruz tekrar. İstatistiklere geçiyoruz. Gene form durumuna bakıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi bu oyuncumuz bir defans oyuncusu olduğu için, savunma oyuncusu olduğu için bundan gol ve asist çok fazla beklemek mümkün değil. Yani bunu mevkisine göre değerlendirmek lazım arkadaşlar. Kaleci ise gol yediği maçlar, yemediği maçların oranına göre değerlendirmek lazım. Bir hücum oyuncusu veya bir santrforsa değerlendirmek istediğiniz gol ve asist oranlarında özellikle formun yanına değerlendirmek ve bakmak lazım değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım ortalama bu oyuncum ne yapmış? 7-8 normal yani ideal, benim için ideal bir katkı vermiş.
Şimdi arkadaşlar transfer yaparken ne yapıyoruz arkadaşlar? Biraz evvel göstermiş olduğum kadronuzdaki, mühendisliğinizdeki oyuncuların formu, size vermiş olduğu geçmiş dönemde varsa daha evvelden de sizde oynuyorsa ona göre maç attığı goller, işte oynadığı maç oranına göre orantı kuraraktan bunu belirlediğiniz zaman bazı oyuncularla vedalaşmak isteyebilirsiniz. Bunu neden yapıyoruz? Neden yapıyoruz? Çünkü sezonun başında bir kadro mühendisliğimiz var. Ama sezon içinde, sezonun ikinci haftasında veya üçüncü haftasında dediğim gibi oyunculardan memnun kalmayabiliyoruz. Veya o sezon öyle bir gelişiyor ki bizim sistemimizi değiştirmemiz gerekiyor. Tabii rakiplerimiz buna etken, oynadığımız kulvarlar buna etken. O sistem bizi götürmüyor. Yani o sistem bizi taşımıyor. Dolayısıyla taşıyacak bir sisteme geçmemiz lazım. Ama elimizdeki kadroda buna münasip olmayınca ne yapıyoruz? Ama açık arttırmadan ama gözlemciden token'ımızın durumuna göre, kadromuzun yapısına, gücüne göre oyuncular seçmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ama açık arttırmadan ama gözlemciden seçin arkadaşlar. Muhakkak surette oyun tarzı oyuncuları seçmeye çalışın. Çünkü oyun tarzı oyuncular geliştirdiğiniz zaman ön plana çıktı. Bunu daha evvelden de söylemiştim. Bunun dışında mevkisine göre doğru özel yetenekli oyuncuları seçmeye çalışın. Dolayısıyla bir üçüncüsü ve çok çok önemlisi ara transfer dediğim işte o ikinci haftanın son üçüncü haftanın başı hep söylüyorum ya, o dönemlerde çok fazla sirkülasyon takımınızda yapmayın. Nasıl real futbolda takım birbirine alışıyorsa, takım birbirinin içinde bir kaynaşması varsa bu algoritma, Topilava'nın algoritması da aynen bu şekilde işliyor arkadaşlar. Verdiğiniz antrenmanlara etkiye tepkiden başlayarak. Dolayısıyla siz kadro planlamanızı yaparken bazen yanlış ata oynamış olabilirsiniz. Amiyane konuşayım. O oyuncu o size katkı vermez. Evet. Kadronuzda yer varsa yedeğe çekersiniz, rezerve çekersiniz. Ama kadronuzda yer yoksa sezon içinde satarsınız. Yeni oyuncu seçerken de ahenginizi bozmayacak. Öncelikle ne diyorum ben hep? Transfer yaparken oyuncuya göre transfer değil. Kadro mühendisliğine göre artı taktiğinize göre ve planınıza göre transfer yapın diyorum. En baştan beri bunu söylüyorum. Dolayısıyla kadro planlamanızda 2 ya da 3 oyuncudan fazla almamaya çalışın sezon devam ederken arkadaşlar. Sezon başında tamam o planlamanızı kendiniz yapıyorsunuz. Sezon sonu planlamanızı da kendiniz yapıyorsunuz ama devam eden süreçte çok fazla yani takımın böyle kalkıp da 3'te 2'sini değiştirmeyin. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Tekrar bir ahenk yakalamak, tekrar onlarla bir devam etmek o zaman belki size sezonun geri kalanını kaybettirebilir. 1, 2, 3 duruma göre takviye ile yapabilirsin. Takviye yaparken de dediğim gibi mevkisine göre çok dikkat edeceksiniz. Özel yeteneğine göre çok dikkat etmeniz gerekiyor. Varsa oyun tarzını doğru oyun tarzlı oyuncuları seçmeniz çok önemli. Çünkü bu oyuncuları seçtiğiniz zaman size verim verdiği zaman sezon sonu planlamanızda baktığınız zaman bu oyuncuyu ben aldım ama bana verim verdi dediğiniz zaman daha sonraki sezonlarda da kullanabileceğiniz için dolayısıyla arkadaşlar bu planlamayı iyi yapmanız lazım. Konumuz bugün buydu. Yani bunu söyleşmek istedim sizinle. Sezonun ikinci haftasının sonu, üçüncü haftasının başı, ara transfer dediğimiz işte o sezonun ilk yarısının bitişi, ikinci yarısının başlayışı olan üçüncü haftanın başı itibariyle kadromuzda bir planlama yapmak istersek ne yapabiliriz, nelere dikkat etmeliyiz demiştim. En baş söyleyeceğim şey çok fazla oyuncu değiştirmeyin. Mevkisini çok iyi belirleyin. Oyuncularınızın formlarını takip edin. İstatistiklerini takip edin diyorum değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu size artı avantaj sağlayacak ve takımınızın üzerindeki rezerv, yedek hangi oyuncu olursa olsun takımınızın üzerindeki görüşünüzü daha doğru ve daha sağlıklı bir şekilde
almanızı sağlayacak değerli arkadaşlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka Top 11 videosunda da tekrar görüşmek üzere değerli arkadaşlar.